Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün bütüncül tıp konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Seval Bayar. Diyarbakırlardan geldi şu anda konuğum. İyi sabahlar Seval Hanımcığım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Ebru Hanımcığım. Siz nasılsınız? Sizi görüyoruz, daha iyi oluyoruz. Teşekkürler, her sağ olun. zaman. Biz de sizi görünce çok mutlu oluyoruz. Çok güzel bilgiler alıyoruz sizden. Çok Teşekkürler. besleniyoruz sizden. Sağ olun. Bütüncül tıp bugün konuşacağız. Evet. Hemen bütüncül tıp nedir hocam? Ebru Hanımcığım, bütüncül tıp özellikle pandemiden sonra gündeme gelen, normalde daha önceden de var olan aslında ama pandemiyle birlikte popülerliği artan bir tablodur, bir yaklaşım tarzıdır. Hastaları hastalığından ziyade bütün olarak bakmaya yönelik bir tedavi yöntemidir. Ne demek bu? Kişinin yaşı, bedeni, ruhu, zihni, yaşam tarzı, günlük yaşam alışkanlıklarını bir bütün olarak ele alıp buna göre bir hastaya özel tedavi protokolü oluşturma şeklinde olan bir tedavi yaklaşımıdır. Yani semptomu iyileştirmekten ziyade ya da sonucu iyileştirmekten ziyade kişiye ruh, beden, zihin ve yaşam tarzı dörtgeninde bakarak tedavi protokolü oluşturmaktır. Bütüncül tıp. Bütüncül. Evet. Peki bütüncül tıpta temel prensipler nelerdir? Bütüncül tıp klasik tıptan biraz daha farklıdır Ebru Hanımcığım. Evet, klasik tıbbı tamamen reddetmez. Birlikte çalışırlar aslında. Ama bütüncül tıbbın farklı temel prensipleri vardır. Bir kere bütüncül tıpta hastalık yoktur. Hasta vardır. Hastaya, kişiye göre tedavi, kişiye özel tedavi yapılır. Semptomları tedavi etmez, kök nedeni araştırır. Neden? Çünkü semptom her zaman sonuçtur. Ama kök neden, hastalığa neden olan faktörleri bularak onları eradike etmeye çalışır ve kök neden iyileştiği için hastalık iyileşir. Ve neden sonuç ilişkisini araştırır. Artı koruyucu hekimliği çok önemser. Koruyucu hekimliği neden önemser ki? Birey hasta olmadan daha fonksiyonel bozulma evresindeyken hastalığı yakalayıp hastalığın önüne geçme, yani geri çevrilebilir aşamadayken hastayı yakalamayı amaçlarız. Ve en önemlisi ruh, beden, zihin kompleksinde çalışır. Bu ne demek oluyor? Çünkü hastalıkların çoğu özellikle de hem bağışıklık sistemi hem hormonal sistem hem de metabolizma sistemi bizim stresimizden, travmalarımızdan, duygusal yükümüzden çok etkilenir. Bundan dolayı hastalara tedavi protokolü hazırlarken mutlaka ruh, beden, zihin kompleksini de eklemek zorunda kalırız. Klasik tıp bu konuda geride kalmakta. Bütüncül yaklaştığımız zaman bu şekilde iyileşme sağlanıyor. Peki bütüncül tıpta hangi tedavi yöntemleri vardır? Evet, bütüncül tıp tekrar söylüyorum. Klasik tıbbı reddetmez. İlaç kullanmayın, tedavi olmayın gibi bir şey asla söz konusu değil. Bütüncül tıpta tamamen kişiye özeldir. Protokol yoktur. Hastanın o anki kliniğine göre protokol verir. Durumu neyse. Aynen, çünkü biz kuantum fiziğiyle çalışan bir bedene sahibiz. Kişinin bir gün önceki tedavisiyle bir gün sonraki tedavisi bile değişebiliyor. Çünkü tamamen dinamik bir bireyiz. Ne tür tedaviler yapıyoruz biz bütüncül tıpta? Fonksiyonel tıp yaklaşımları, özellikle bazı özel serumlar, bazı özel vitaminler var. Bunları damar yoluyla veriyoruz. Fitoterapi var, akupunktur var, ozon tedavisi, nöral terapi, beslenme düzenlemesi, kişiye özel diyet, beslenme düzenlemesi şeklinde ve günlük yaşam alışkanlıkları, günlük yaşam egzersizleri ekleyerek hastaya sadece mevcut hastalığın değil, aslında bir bütünde iyileşme sağlıyoruz. Yaklaşımlarımız bu şekilde bütüncül tıpta. Peki modern tıpla bütüncül tıp yaklaşım arasındaki farka da bir bakalım. Modern tıpla bütüncül tıp arasında demin de biraz bahsettim ama modern tıpta daha çok hastalık merkezliyizdir. Ama biz bütüncül tıp açısından bakan hekimler hastalık yok, hasta vardır deriz. Yani asla hiçbir hastalık iki farklı bireyde ya da farklı zamanlarda aynı bireyde aynı klinik tabloyla karşılaşmıyor. O yüzden mutlaka merkezimiz hastadır. Modern tıpta, yani klasik tıpta daha çok semptom basıyor. Atıyorum, hasta dişini sıkıyorsa diş sıkmasını engellemek için asetar botoks yapılır, plak takılır ama kök neden değil. Ama bütüncülde biz kök nedene bakarız. Hasta neden dişini sıkıyor? Bunu bulmamız gerekiyor ki kök neden çözüldüğü zaman hastalık iyileşiyor. Ve bütüncül tıpta en önemli şey de şudur: hastalarda neden sonuç ilişkisine bakıyoruz. Ne oldu, neden oldu, ne yaptık şeklinde ve protokol yoktur. Tamamen, yani hani
bu hastalık var, bu protokol uygulanır. Bu hastalık var, bu protokol uygulanır şeklinde çalışmaz bütüncül tıp. Tamamen kişinin o gün geldiği klinik tablo, bir önceki seansa verdiği yanıt değerlendirilir. Her seansta tedavinin klinik tablosuna göre karar değişir. Belli bir protokol yoktur. Tedavi tamamen kişiye özeldir. Bu yüzden hep diyorum, hastalık yoktur, hasta vardır. Tedavi edilirken mutlaka ama mutlaka ruh, beden, zihin kompleksi tedavi eklenmelidir. Ancak bu şekilde kronik hastalıkların çözümü mümkündür. Yani klasik tıpla kronik hastalıklarda biraz geri kaldık. Özellikle de pandemi sonrasında. Bütüncül tıp Öyle elimizi değil mi? çok güçlendiriyor. Evet. Ben de öyle olduğunu Kesin. düşünüyorum. Çünkü Alerjilerde, aynen öyle, bu kronik hastalık, alerjiler, bağışıklık Bağışıklık zayıflıkları, zayıflığı, kronik yorgunluklar, fibromiyaljiler. sisli beyin, Heh, fibromiyalji. Aynen işte bunların hepsi bizim her hastaya aynı reçete, her hastaya aynı reçete olmuyor. Çünkü biz bir Newton noktada fiziğiyle sanki çalışmıyoruz. tıkandık. Özellikle de pandemiden sonra tıkandık. Çünkü neden? Newton fiziğiyle çalışmıyoruz. Modern tıp diyor ki vücut Newton fiziğiyle çalışır. Etki tepki değil. Vücut kuantum fiziğiyle çalışır. Çok fazla uyaran alıyoruz ve zaten günümüzde daha da arttı uyaranlarımız. Ve bu uyaranların hepsine farklı zamanlarda farklı yanıtlar veriyoruz. Tedavi de tamamen buna göre değiştirilmeli. Bu da bütüncül tıbbın zaten temelini oluşturuyor. Evet, yani bütüncül tıp olmasaydı şu anda şunu düşündüm. Acaba ne olurdu diye. Yani çünkü artık bütüncül tıpta da farkındalığımız çok arttı. Evet, çünkü Herkesin çok konuşulur ilgisi, oldu. Çok konuşulur oldu. Daha Eskiden bu anlaşılır kadar bir de. konuşulmazdı. Evet, Hani acaba güvenli mi değil mi? Evet, aynen öyle. Bir de modern tıbba göre daha anlaşılır ve daha uygulanabilir aslında. Ve biz koruyucu hizmet vaat ediyoruz. Yani hasta olmadan hastalığı önleyebiliriz şeklinde çalışıyoruz. Bir de şöyle bir şey var Ebru Hanım. Kişiler artık şunun farkında. Ben daha dinç olmalıyım, daha genç olmalıyım. Ben bu hastalıkla yaşamak zorunda değilim. Modern tıpta ve klasik tıpta ben de oradaydım öncesinde. Tabii ki reddetmiyorum asla çünkü her zaman argümanım o. Ama hastalara şunu söylemek çok hoyratça. Bu hastalıkla yaşamak zorundasın. Hayır, öyle bir şey yok. Eğer ben bu hastalığı iyileştiremiyorsam daha az biliyorum demektir. Yani bunu geliştirmem gerekiyor ve bu şekilde zaten ben de bu yola girdim. Gerçekten yani yaş almadan, daha doğrusu yaşlanmadan yaş almanın yolu, dinç kalmanın yolu, enerjik kalmanın yolu, kronik hastalıkların daha sakin ve daha mutlu geçmesinin yolu gerçekten bundan geçiyor. Evet, kronik hastalıklar da çünkü insanları çok yoruyor. Evet. Böyle hastalık hastası gibi de yapıyor. Evet, aynen. Söyledikçe şikayetler artıyor. Söyledikçe artık o bir kısır döngü gibi bir Evet. şey oluyor. Şikayetler artıyor. Evet. İşte ne bileyim, yeterince spor yapamıyorlar. O zaten bütüncül tıbbın temelinde, özellikle yaşam tarzı dediğimiz kısım Ebru Hanımcığım. Yani mutlaka hastanın katılımını istiyoruz. Zaten klasik tıptan en önemli farklarından biri de bu. Hasta katılımı maksimum seviyede. Şimdi klasik tıpta ne yapıyoruz? İlaç veriyoruz, ilacın etkisini bekliyoruz. Protokol uyguluyoruz, protokolün etkisini bekliyoruz. Ama bütüncülde öyle değil. Evet, hasta sensin, ben de hekimim, birlikte çalışacağız. Ben bunları yapacağım, sen de bunları yapacaksın. Hani bu şekilde olduğu zaman hastalığının da sorumluluğunu yüklenmiş oluyor. Bütüncül tıpta hekim de vardır, hasta da vardır. O düzen içerisinde hastanın verdiği yanıtlara oluşturacak tedavi değişiklikleri de vardır. Bunlar tamamen dinamik olarak değişiyor. Yani her seferinde A tedavisi yetmezse B'ye switch yapalım şeklinde gitmiyor. Her seferinde değişiyor hastanın tedavisi ve sonunda birey şunu fark ediyor. Evet, ben bu yaklaşımla sadece benim bağışıklık güçlendirmek için gelmiştir hasta. Sadece bağışıklığı düzenliyor. Hasta daha dinç oluyor, daha genç oluyor, daha enerjik oluyor. Grip olmuyor, alerjisi gelişmiyor. Diyor ki hocam, diyor, ben sadece bunun için geldim ama başka şeyler de iyileşti. Çünkü neden? Bütüne bakıyoruz. Bütüne bakıyoruz. Bir şeyi iyileştirmiyoruz. Evet, o yüzden. bütüncül. Bütüncül zaten ondan Adı geliyor. üstünde. Aynen, holistik tıp, bütüncül tıp. Sağlığın yolu buradan geçiyor bence. Bir de sadece hekimler tarafından değil, bütüncül tıp yani basit sağlık personelleri tarafından da uygulanabilir şeyleri var aslında. O yüzden ben her zaman hastalarıma söylüyorum, mutlak surette hekim kontrolünde ve güvenliğinde. Çünkü zaten hastayla hekim ruh ve zihinsel boyutta da birleşiyor bütünsel tedavide, bütüncül tıpta. O zaman hasta hekime tam güvendiği için hem tedavinin etkinliği artıyor hem de suistimale uğramayacağını biliyor hasta. Çünkü yani hastaya mesela 10 seans da diyebiliriz ama hasta 5 seansta iyileşecektir. Yani bunu kesinlikle öngörüsünde hastaya bunu anlatmak gerekiyor ve
Hasta iyileştiği ve hasta sorumluluğunu aldığı noktada tamam ben artık devreden çıkıyorum. Çünkü hastaya yaşam koçluğu yapıyoruz bir şekilde orada. Bir süre sonra hasta bizim ona öğrettiklerimizi kendisi uygulayabilir hale geliyor zaten medikal tedaviler dışında. Yani bu şekilde bütüncül tıpta aslında toplum eğitiliyor, hasta eğitiliyor. Çünkü eğittiğimiz hasta başka birini anlatıyor benim anlattıklarımı. Bu da toplumsal sağlığı etkiliyor zaten. Aynen. Ama etik kalacağız mutlaka. Evet. Evet. Seval Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bekliyoruz her zaman. Ben de keyifle geliyorum buraya. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.